Evet, kofi taktım. Suzana, Zetara. Üç Zetara. Zetara sonra. Bu Burana mı? şey mi? Gümüş mü? He bu gümüş. Şimdi yol üzerinde bir köyde durduk. Burada tütün diziyorlar. Merhaba hemseferlerim, kanalıma hoş geldiniz. Ben şu an Adıyaman'dayım. Adıyaman'da birkaç tane köyde yaşlı kadınlar kofi takıyor ve bu gelenek yok olmak üzere. Yani birkaç tane kadın takıyor sadece. Çok hızlı yok olan bir gelenek ve bu gelenek yok olmadan ben bu geleneği görüp sizlere de göstermek istedim. Bu yüzden yola çıktım ve yayla konağa doğru gidiyorum. Yanımda Muhammed hocamız da var. Birlikte bu köylerden bir tanesine gidip size bu geleneği göstereceğim. Benim gideceğim köyde sadece 2 kişinin taktığını söylediler. Başka bir köy var. O köyde de 5 kişi takıyormuş. Ama şöyle bir şey var. Şu an tütün mevsimi ve çoğu kadın tarlaya çalışmaya gittikleri için yani maalesef hepsini bir araya toplama şansımız yok ve genelde de bu kofileri düğünlerde takıyorlarmış. Yani kültür zaten yok olmak üzere. Onlar da artık böyle günlük hayatta da değil de sadece düğünler olduğunda takıyorlarmış. Şimdi bu eve geldik. Kofi takan kadınlardan bir tanesi bu evde. Selamun aleyküm. Nivan. Bu arada kofiyi sadece Aleviler takıyormuş. Önceden ama öyle değilmiş. Yani diğer köylerde de Alevi olmayanlarda da kofi varmış ama şu an kofi takanlar Alevi köyleri. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oğlum Beste. Çok Hadi şu an mı? Hadi. şükür. Çok Var mı? Omuzdan öpüyorlar. Bir tane daha kofili teyze çıktı. Buraya gideceğiz. Selamun aleyküm. Selam aleyküm. Hadi şu an mı? Şükür bu be. Hadi. Şükür bu be. Şükür. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Selamun aleyküm. Geçkim. Çabanı başı. Soğuk oldu. Soğuk. Ben biliyorum az çok Kürtçe. Tadı var, rozi var. He? Sıfastıkım. Hazır mı? Ne var? Evet. Kısmı memele. Anne de canına anı çünkü. Tadı rozi var. Sıfastıkım. Tadı var, rozi var. Mesela sır sayı ve samtla rohat jamuar. Hare fazla duri. Nave çiye. I serita prstike. Kozan büyüsüyor. I serita prstike, one, I serita. Kozan kvarva, ne zona. I serita prstike. I serita. Vi novita çiye. Na, I seri prstike, I seri. Kuma. Kum. Kum, kofi. Kım. Kofi kum. Genel olarak tek tek adı var mı? Onu Var. sorar Hepsinin mısın? tek adı var. Yani kofi veya kum diyorlar. To içi ve kofi da açı he ya. Koni tak diye. Tizani. İçi kofi da açı ya. İçi da kasnak. Şar, çe. Kosnoğe işte. Beni yerken kum. Beni kum. Hani işte dada. Dekeni dansa. İçi da kasnak he ya. Ha. Le savur da kum he ya. Ha. İ savur da şar he ya. Şar he ne? Sonra. Şar he ya. Sonra. Bir şey mesela kasnak var. Hı hı. Onun içinde onu oturtan bir kum dedikleri bir şey var. Ve sardıkları şer dedikleri bir şey var. Onunla sarıyorlar ve üstüne de bu şeyi koyuyorlar. Bu sarı bana. Vay kamaka vay sara. Susena. Setara. Üç kat olduğunu söylüyor. Setara sonra. 3 parça diyor. İşte bu neden gösteriyor içindekine? Kormacı da sonra. Da sonra. Ne zanı? Kormancı Nazanım. La sonra. Zaman mı la sonra korbo. Doğru.
Fada tablo sine var. Allah razı olsun. Sağ olun. Galaxy Pass. Voya Senin onu. üzerinden göster. Voya. Yani o işte Bu- Mone gibi ne içinde Bu. bir şey. He? Eşi. Yok Kıl ya. Fatih'e kıl Fatih'e. Voya onu. Öyle. Fada tablo sine. Hadi terazi var. Bu hazır mı? Yani direkt takıyor mu şu an? Kamera değil ne? Takıyor. Tek tek. Ne doni. Yani önceden hazırlanılmış sonra takıyor. Kafasına hazırlıyoruz. Rata. Peki bunun özel anlamları var mıydı? Sadece evli kadınlar mı takardı? Eskiden bunu kızlar nişanlandırıyorlardı. Bu külahlar başına veriyorlardı. Ama eşarp üstünde değildi. Evlendikten sonra eşarp üstüne veriyorlardı. Evlendikten sonra bir de şu geliyor. Aha, o geliyor. Evet. Tamam. Önce düzdü, o sadeydi. Şey var. O Geclik. etrafında altında He. vardı. He, taç. Neydi? Taç. Şimdi normalde buralarda ve diğer taraflarda altında şeyde. He, taç vardı, taç kullanıyorlardı. Ha bunlara bak. Benim bir taç var ha. Ha bak bunun Bunlara. Da dur onu piyano. Onda da dur onu ama. Şey mi? Gümüş mü? He, bu gümüş. Gümüş. işte evlendikten sonra şunları takıyorlar. işte. Önce bekarken bunu sadece bunu tek takıyorlardı. Anne. Va hakkı ne grana. Gerona. Ve ağır olup olmadığını sordum. Gerona. Çıkar kaç kilo acaba ya? Valla 5 kilo var bende. Vallahi. Ya biraz da zor bir şey hakikaten. bunu Zor takmak. kaldı. Ama bunlarınki de artık alışmış. Şimdi takmasalar kafası ağrıyor. Evet. Bunlar diyor biz takmasak başımız ağrıyor. Doğru, üşür. Bize şimdi bu ağır geliyor. Onlara da o hafif. Tamam hafif yani. Evet, kaç saliyette ve de Sarıkaya? Kaç yaşından beri bunu takıyorsun? Azıcık kaldı işte. Makoni işte mizin serxuya. Kendimi bildim bileli takıyorum. Ne? Gelin olduktan sonra takıyor. Gelin olduktan sonra mı? Gelin olduktan sonra takıyorlar. Tehazdeki bu tecrübe bile Sarıkaya. Tana korbo. Bu kaçki mi tane o? Gelinin de taksın ister misin diye sordum. Bu tana eva yok değil. vermiyor. Tutalar nadim. Şimdi sen dedin ki benim annemin ninesi de takıyormuş, babamın ninesi de. Biraz ondan bahseder misin? Şimdi ben onları hatırlıyorum. Annemin büyük annesi ve babamın büyük annesi aynı bu şekilde kofilerden takarlardı. Onu ben hatırlıyorum çocukluğuma dair. İşte o 90'lı yıllardan sonra bizim köyde tamamen bu kalktı. Ve ben sorduğumda kadınların hepsi takıyormuş. Bu çok hızlı yok olmuş. Onun sebebini belki ağırlıkla ilgili. Hakikaten 5 kilo bir şey taşımak kolay değil. Her gün takmak kolay değil. 5 kiloya yakın bir ağırlığı varmış kafasına. Hakikaten kolay değil. Bu şeyi de ben merak ettim. Yani acaba bu mesela şu anda sadece Alevi köylerinde kaldı. Bizim diğer köylerde kalmadı. Hani Alevilere özgü bir şey değil. Yani daha önce bu bölgede Önceden evet bölgeyi evet bütün bölgeyi kapsayan bir şey. Aleviler daha iyi bunu korumuş, sürdürmüş. Aynen onlar da içlerine kapalı oldukları için mi kalmış? olabilir. Yani onlar birazcık daha demek ki kendi geleneklerine daha bağlı davranmışlar bu konuda. Ama bunlar son jenerasyon. Hakikaten bizim bu gördüğümüz kadınlar son kadınlar. Yani belki bunlardan sonra tamamen bitecek. Üzücü tarafı da bu. Biz gerçekten gelenek göreneklerimizi ve kültürümüze ait öğeleri hızlı kaybediyoruz. Merhaba. İnşallah. Sağ ol. Sen nasıl? Sağ olasın Emre. Otur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Cem Bey geldi. Kendisi kofi ile alakalı çalışmalar yapmış. O da bize bilgiler verecek. Gidecek misin? Teşekkürler. STK'lar da çok aktif şimdi. Köyün adı neydi? Yayla Konak. Yani belediye geçiyordu. Ben bölgenin... Belediyelik. Belde teşkilatı. Ha, Sen Samsun'dan geliyorsun. evet. Büyükşehir teşkilatlarında da yok. Küçükşehir teşkilatlarında var. Sivas'ta vardır mesela. Küçük şehirlerde de böyle belde teşkilatları mevcut. Kasaba olarak düşünebilirsin böyle. Kasaba. Ha, küçük bir kasaba. Anladım. Biraz da dağlık kırsal olduğu için daha yeni aşağılara iniyor işte. Yovaya indiği zaman biraz daha büyüyor. Nevateçiye. Tara perstken, noveta perstken. Fatih, bir gün Navit Açıyan. Nevateçiye. Ben de معرفة.
Alıp patates. Arif'e mi? Nerede diyor ya? Düz verir mi? Onu Yok yok ayakta bir konuşsana. Diyor ki naveta çiğ diyor. Naveta pırstike, naveta Naveta pırstiki. Verme alıp. Elif? Ha. Aa, ne güzel. Alıp bol boy. Maşallah. Sen Şimdi burada bir tane daha kofi takan bir kadın var. Ayağı ağrıyormuş, gelemiyor. Biz ayağına gidiyoruz şimdi. Onu da göstereyim. Sonra kofisini alıp ben takacağım. Selamun Hocan aleyküm. aradı mı ya? Hocan aradı mı? Bir teyzeyi görebilir miyiz ya kop? Teyze kolega deli kıyı. Lavra? Ha bak orada. Aa, kofisi burada. Bakın. Aha. Ay ağırmış bu. Ben sana söyledim ya. Aa. Bu bakır mı gümüş mü bununki? Bu bakır gibi duruyor. Bakır mı? Bakır mı, gümüş mü? Bakır gümüşe. Bak şu Bakır da değil, gümüş diyor da. Tabii ağır bir şey. Sağda sana. ağırmış. O yüzden Bak takayım ben bunu. Nasıl? Takayım. Tabii. Teyzeden izin alalım. Şu aynayı bir koyabilsem. Şu topuzumu indireyim. biraz indir. Benim kafaya da olmuyor ki. Oldu mu? Ters mi? O bağ herhalde arkayı. Bunu indir. Bunu indir. İndirdim onu tamamen. Şey diyor muhtemelen. Şunu inmiyor ki. Onu geçirecek mi boynundan? Siz biliyorsunuzdur biliyorum. Benim kafam mı büyük? Bu bayağı girecek o zaman. Ama baksana benim kafam mı büyük? Teyze taksın sen bir gör. Bir bakayım. Ben abi çıkalım. Böyle evde bir şey. Başörtüsünü de öyle. Ama o çok engel olmaması lazım. Ama şey değil. Çok engel değil çünkü ince bir şey zaten. Aynen bu engel olmuyor. Şu an indirdim bunu. Bozulmuş ya. Bozulmuş. Şurada. Fırınmış geldi. Aha onu öyle taktı. Bak onun kafasına güzel oturdu. Bak benim yüze şeye bile geçmiyor. Çeneden bile geçmiyor. Sen iki kıtan giymişsin o da. Bayağı saçın altı arkadan yapman lazım. Tamam indirdim tamamen indirdim. Yani şuradan bile geçmiyor ki. Şurada zaten Ay ince bir şu şey. kafamı şurası. Allah'ım o kadar büyük müydü kafam? Anne bu kamda nasıl? Anne bu aktıyor bu ne bu madar dina. Valla Fatih ter peşine kadar atıyor ya. Apa ne aktıyormuş ka? Tekrar may ahtiyarım. Kuan o magiyan medbere memmer. Kaç bu kuan memmer işte. Dur ben şey yapayım 2 dakika. Anne bu bala kanca kuan. Bu ayva. Wala kanca kan man raşam kuan karıştı. Bunlar boran. Ne güzel oldu. Ne güzel yaptı. Ben tek gavra ahira. Ne bu yaranlar. Bu konu gavru. Evet kofi taktım. Bu arada başörtüsü aşiretlere göre değişiyormuş. Teyzeler daha farklı takıyordu. Yanına gittiğimiz teyze de beyaz takmıştı. Aşirete göre değişiyormuş bu. Eve girdik. Burada böyle bir kültür var. Buna çengel diyorlar. Bunun özel bir anlamı var mı? Nazara karşı vesaire. Gelin geldiği zaman bununla beraber geliyor aslında. Yeni gelinin olduğunu gösteriyor. Hemen. Aynen. Öyle bir anlamı var. Anlatmıştım. Başka anlamları var mı? Yani çima. Nana, çimomin, vana dikine, çimo dinine. Bana işte süs içiyorlar dinle işte. Fernay süsersin. Aa, sayı sise ne? Toriye ser no. Ne boş ya. Hira. Bana toriye ser. Fatih? O çengalı çimo dikine? Çanyol bu yapar cidden çanyol dıkır. Soru ne? Tıbuk bir çanyol da. Boy. Tıbuk bir çanyol ne kadar. Şey diyor böyle hiçbir gelini çengelsiz çıkartmazlarmış yani. Birisi gelin Çima. olacaksa çengeli yapıp çengeli verip öyle çıkartırlarmış. Evet, kendilerinde. İşte babam bu bir de karın. Çima. Çimo dikine, vin dikine? Şimdi surat. Ha gelenek. Gelenek. Doğru ki sağ. Türkiye var karın böyle olarak.
Bu cevap. Bayrak niyetine şey yaparlar. Bayram niyetine bunlar. Hatta bu kıp kavara bu kıp. Dans mı ediyordunuz? Teyze eğlenmek istiyor. Bu kıp. Teyze evleniriz. Teyze. Şimdi önceden gelinleri getirirken Bak para. Bak para. böyle yapıyorum kızma diyor. Ha yo ben severim eğlenmeyi. İstem bir kutu. Severim. Ha, sever. Hoşuma gidiyor. Ha, çok hoşuma. Bak şimdi. Vay be sen kalma. Gelin ederken kırmızı Şey kahvesi. duvak, bekaret. Aynen o da doğru. Kırmızı Kurdele kurdele muhabbeti var ya. Ha onun tam şeyini bakire diyorsun. kadın anlamı. Bakire kadın muhabbeti. Teyze Keyfi diyor ki takıyorlar benim de daha. bundan vardı. Benimki Takmadım. böyleydi diyor ama ağır diye Diye takmıyorum diyor. Bu taşıyamıyorum, arada gerçekten takmıyorum. çok ağırdı. Aynen. Ağırdı. Onunkinde var değil mi? Evet. Yok. Şimdi şu anda yoktur. Ha şu anda yok çıkarmış. Evdedir. Ağırdı. Ağır. Çok sağ olun her şey için. Tekrar inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Şimdi köyden ayrıldık. Başka yerlere gideceğiz. Yola çıkınca çok daha farklı bilgiler öğreniyorum. Daha farklı bilgiler bilen kişilerle tanışıyorum. Yol güzergahı böyle değişiyor. Normalde programda yoktu ama şu an programa eklendi. Şimdi gidiyoruz. Bir baksana. Bunlar deprem evleriymiş. Depremden en çok etkilenen köymüş. Buraya ev yapmışlar. Normalde köy biraz daha ilerideymiş. Burası cemeviymiş önceden ama depremde yıkılmış. Hala yapılmamış ama. Yapılmaya çalışılıyor şu an. Bir de ne vardı cemevi dışında? Demhane var. Demhane. İkisinin arasındaki farkı anlatabilir misin? Tabii şöyle, şimdi cem evleri 1980'lerde ortaya çıkan yapılardan bir tanesi. Bu da Cem Vakfı ile geliyor. Yani İzzettin Doğan'ın vakfı olan yapıyla ortaya çıkan bir şey. Cem'in anlamı Cumhuriyetçi Eğitim Merkezleri olarak geçiyor. Biraz daha aslında siyasi anlamda stratejik bir isimlerden bir tanesi. Demhane de daha öncesinde yani Cumhuriyet öncesine dahi kullanılan ibarelerden bir tanesi. Kürtçe demevi demek. Yani aslında içeride dönülen semahların tamamı dem olarak geçiyor. O yüzden demevi. Yani demhane, dem, cem demek. Hane de ev demek. Cem aslında cemaatten türeyen bir topluluğu anlatan bir şey. Ama süre gelen yani süreç içerisinde Alevilerin tamamen ibadetlerini, zikirlerini yaptığı yerler sadece demev olarak geçer. O da demhanedir. Çok özür dilerim. Burada şeylerde fotoğraflar var mezarlarda. Bizim normalde çok olmaz. Şöyle bu lokasyonda kalan şeylerin tamamı deprem şehitleri aslında. Evet. Bunlar şehit bayraklarda görebilirsiniz. O yüzden bunları yapmışlar. Farkındaysanız mesela şunlar deprem öncesinde buraya gömülen insanlar. Bayrak olanlar deprem. Bayrak olanlar deprem şehidi. Aynen fotoğraf ve bayrak olanlar deprem şehidi oluyor. 180 tane yakın mezar var burada. Depremde hayatını kaybeden insanları buraya gömmüş oldular. Burası aslında mezarlık olarak görülmüyordu. Biraz daha yoğun olunca, kayıp olunca asıl mezarlık karşı taraf. Deprem şehitlikleri de belli olsun diye böyle resimli yapmaya çalıştılar aslında. Bu arada senin adın da Cem. Benim adım da Cem bu arada. Burası da Halil Türbesi. Halil Dede Balyan'daki dedelerimizden bir tanesi ve Balyan'da ismi Halil isminin yoğunluklu olmasının sebebi de bunlardan bir tanesi. Halil Dede Türbesi'nden kaynaklı. Buranın bir derneği var, Halil Dede Derneği. Halil Dede Derneği kurulduktan sonra bu derneğin şeyini yapmaya, yani bu türbenin etrafını yapmaya çalıştı ve şu anda türbe bu halde zaten.
Evet, şimdi demhaneye geldik. Boynuzlar aslında biraz hem yörenin getirdiği bir simge hem de geçmişten gelen Türkmenlik geleneklerinin simgelerinden bir tanesi. Balyan yöresi yaklaşık 1500-2000 arasında dağ keçisi ve geyiğin yaşam alanlarından bir tanesi ve burada kimse karışmaz. Hatta Dersim'deki söylemin bir ibaresi vardır. Buradaki keçiler tamamı Düzgün Baba'nın keçileridir. Buradaki keçiler de dağların keçileridir. O yüzden burada hem avlanması yasaktır hem de karışılmaz. Bu koçlar da genelde şeylerdir. Buna ben de denk geldim bu arada. Doğa içerisinde buralarda dolaştığınız zaman bu koçlardan görebilirsiniz. Çünkü yaşları kurtlar yer ve sadece koçlarını bırakır. Aynen. Öyle bir olay vardır. Bunları bulup getirdikleri zaman da evlerin önüne nazarı kovan bir simge olarak çıkar ortaya. Tam işte bu eski Türk kültüründe olan. Evet, yani Bizde de var mesela koç. Başı asılır. evet, birazdan nazarı kovan bir simge olduğuna inanılır. Bir de şöyle bir olay var. Aslında yörenin tamamında birçok kültürü yaşadığımız bir coğrafyayı görüyoruz aslında. Ben diye çıkartıyorum bu cümleyi. Türkmen kökenli Kürt olan Zerdüşt ve Şaman Alevlerinin ortasındayız aslında. Hani kadınların giydiği kofların tamamı peştemallerin, barvong diyoruz onlara da Kürtçe. Onların tamamı aslında bir Türkmen giysisinin örneği oluyor. Konuştukları dillerin tamamı Kürtçe olduğu için, Türkçe bilmekleri için bir Kürt kültürüyle harmanlandığını, harmonik bir süreç haline geldiğini görüyoruz. Ellerindeki dövmelerin, Zerdüştlük simgelerinin ateşe su yaparken Bismillah çekmeleri de biraz daha Zerdüştlük simgesi olduğunu söyleyebiliriz. Burada şu an evlerin tamamı betonarme aslında. Burada toprak ev göremiyorum. Şimdi böyle bir göstersem mesela. Şuradaki evlerin toprak evleri olduğunu varsayarsak damların ucunda nenelerimiz böyle koyun gütmeye gittiği zaman ellerini doğaya karşı açar. Ben sana geliyorum, beni affet der. Bu da aslında biraz daha şamanistik ruhun, şaman inancının göstergelerinden bir tanesidir. Ya da karşı dağlarda yaylalara çıktıkları zaman çeşmeleri görürler. Çeşmelere derler ki ben 3 ay buradayım, lütfen beni affet ve beni kurutma der. İşte türbelere gittiklerinde türbelerden medet ummaları, işte türbelerden dua etmeleri ya da dilekte bulunmaları biraz daha yine şaman kültürünün göstergelerinden bir tanesi. Yine kaya diplerine evler yaparlar. Holluk diyoruz biz onlara. Böyle taşlardan yaparlar. Üstüne böyle çınar yapraklarını sererler. Aslında biraz daha yörük kültürünün de biraz daha göstergesi oluyor aslında. Mesela Türkmenlikten gelen bir kültürün göstergesi oluyor. Burada da kayayla görüşürler. Kayayla konuşurlar ve beni affet, beni burada koru der. Koru demeye çalışır. Buradaki olay da şu. Halk yani Türkmenlerden etkilenmiş. Aslında Evet. Kürt halk. Aslında Kürtlerden etkilenmiş Türk halkı. Tam tersini söyleyebiliriz. Ya. Evet. Çünkü geçiş noktaları biraz daha Horasan bölgesinden göçtükleri için göçer diyoruz biz bunlara. Kürtçesi koçerdir. Türkçesi göçebe yaşayan insanlardır. Yani göçen insanlardır. Bizimkiler biraz daha Türkmen coğrafyasından buraya gelip buradaki Kürt kültürüyle harmanlanmış bir kültüre sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. O yüzden diyorum Türkmen kökenli, Kürt olan Zerdüşt ve Şaman Alevileri olarak söyleyebiliriz aslında bu yapıları da. Bunun içine biraz da ekofeminizmi katarız. Ekofeminizm de 80'lerde çıktığı için olarak literatürde doğanın kurtarıcısının kadınlar olduğunu söyleyen bir yapı. Evet, bu olay 80'lerde çıkmış ama biz yüzyıllardır ekofeminizmin kültürünü yaşayan bir noktadayız. Çünkü nenelerimiz zaten elini, bastonunu yere vurduğu zaman bütün erkekleri de dize getirecek kadınlardır yani. Şu anda belki bu şeyleri de göremiyoruz. Şunu da söyleyeyim. Mezarlardaki yazıları göremiyoruz. Çok eskilerde buradaki mezar taşlarında annelerin isimleri yazardı. Aynen. Öyle bir detay da var. Şu an kapalı, içeriği gösteremiyorum. Ve buradan göstermek istedik. Şimdi yol üzerinde bir köyde durduk. Burada tütün diziyorlar.
Valla dolanıyoruz ya. Biraz çekim alıyoruz. Nasılsın canım? İyidir valla, sen nasılsın? Tütünlü. Teşekkürler, sen nasılsın, iyi misin? Burada da biber patlıcan kurutuyorlar. Ben de bu işte anlıyor. Değil mi? Abi cidden çok eskiden yapıyorum. Evet, sarmalık elindeki gibi var ya. İçiyor zaten. Amca tütün sarıyor. Uyumamış. Burada da bir amca incir topluyor. Şöyle. Böyle bir köydeyiz. Köyün adı ne? Yine aynı köye bağlı bir yer. Ya. Bunun mahallesi. Yani Bölük Yaylan'ın mahallesindeyiz. Oo. Bayağı var. Bunu soyarsan daha güzel olur. Tamam. Evet, ağzım yara olmaz. Yeter abi. Bes valla bes. Eyvallah, teşekkür ederim, eline sağlık. Düşürdüm. Ben de düştüm. Olmuş, çok güzel. Yemeyecek misin herhalde? Abi afiyet olsun. Arpa meskin. Bu videoda da unutulmaya yüz tutmuş bir kültürü size göstermeye çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu videomu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.